Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimde sizler için içerisinde sıvı krema olmayan şöyle de ipek gibi bir pastacı kreması tarifi hazırladım. Hemen bu güzel pastacı kreması tarifimin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Pastacı kremam için 1 litre kadar sütümü tenceremin içerisine aldım ve içerisine 1 su bardağı kadar toz şeker ekliyorum ve ardından içine sadece bir tane yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Sizlere tam bir ölçü verebilmek adına kaşık kaşık ekleyerek un miktarını da belirtmek istedim. Şöyle toplamda tepeleme 4 yemek kaşığı olacak şekilde unu ekledim. Ve ardından tekrar içerisine yine tepeleme yemek kaşığıyla 4 yemek kaşığı da mısır nişastası ekliyorum. Ben tarifimde mısır nişastası kullandım. Sizler dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Şimdi unu ve nişastayı ekledikten sonra tüm bu malzemeyi bir çırpıcı tel yardımıyla güzelce karıştıralım. Ocağımızın üzerine almadan önce bu şekilde tüm malzemelerin güzelce karıştığından emin olalım ve sonrasında ocağımızın büyük gözünü alalım. Pastacı kremamı ocağımın büyük gözünde öncesinde yüksek ateşte, sonrasında da kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak orta ateşte pişirmeye bırakacağım ve başından ayrılmadan sürekli çırpma teliyle de karıştırmaya devam edeceğim ki hem altına yapışmasın hem de içerisinde topaklama olmasın. Evet, ocaktaki pastacı kremam gördüğünüz gibi koyu bir kıvam aldı. Bu aşamada artık ocağımın altını da kıstım ve kısık ayarda şöyle üzeri de göz göz olduktan sonra 1 dakika boyunca tekrar sürekli karıştırarak pişirmeye devam ettim ve ardından ocağımın altını kapatarak pastacı kremamın muhallebisini kenara alıyorum. Pastacı kremamın muhallebisini bu şekilde kenara aldıktan sonra şimdi de içerisine diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bu aşamada sadece içerisine 25 gram olacak şekilde tereyağı ve 1 paket de şekerli vanilin ekleyeceğiz. Eklemiş olduğumuz bu malzemeleri yine tereyağı içerisinde eriyinceye kadar hızlıca karıştıralım ve içerisine güzelce yedirelim. Ben bu aşamada mikser kullanmaya ihtiyaç duymadım. Sizler dilerseniz bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Pastacı kremamızın muhallebisini sürekli karıştırarak pişirdiğimiz için ne altına yapışma oldu ne de içerisinde pütür pütür topaklanma oldu. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde olacak. Şimdi pastacı kremamın muhallebisini ayrı bir cam kasenin içerisine aktaracağım. Cam kase içerisinde biraz soğuduktan sonra üzerine değecek şekilde bir streç film kapatıp buzdolabında en az 2-3 saat kadar dinlendirerek güzelce soğumasını sağlayacağım. Pastacı kremasının mutlaka üzerine değecek şekilde streç filmi kapatalım ki üzerinde herhangi bir kabuklanma meydana gelmesin. Bu şekilde kapatıp şimdi buzdolabına alıyorum ve buzdolabında en az 3-4 saat kadar bekletip güzelce soğutuyorum. Hatta pasta yapımında ben bir gün önceden pastacı kremamı hazırlıyorum ve bir gün bu şekilde dolapta bekletiyorum. Evet, sizin de gördüğünüz gibi pastacı kremamız dolapta bekleyince epeyce koyulaştı. Şimdi bu aşamada içerisine 1 paket sade krem şantiyi ekliyorum. Ardından içerisine yarım çay bardağı olacak şekilde soğuk sütü de ekledikten sonra mikserimi önce yavaş yavaş çalıştırıyorum. Sonrasında da hızlandırarak yüksek devirde ve ara ara da dinlendirerek iyice pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpma işlemini gerçekleştiriyorum. Bu çırpma işleminde mutlaka ara ara mikserinizi dinlendirin ki motoru da fazla ısınmasın. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca bu şekilde güzel bir kıvam alıncaya kadar pastacı kremamı çırptım ve size şöyle yakından da son kıvamını göstermek istiyorum.
İpek gibi kıvamıyla çok da lezzetli bir pastacı kreması oluyor. Ben şimdi size çikolatalı pastacı kremasının yapımını da göstermek istiyorum. Yaklaşık 150 gram kadar bitter çikolatayı benmari usulü eritip ve güzelce soğuduktan sonra kremanızın içerisine ekleyip yine çırparsanız bu şekilde çikolatalı pastacı kreması da elde etmiş olursunuz. Ben bu pastacı kremasıyla kalıp kullanmadan pandispanyasını da yumurtalarını ayrı ayrı çırpmadan pratik bir şekilde hazırladığım bir pasta yaptım. Bu tarifi de ilerleyen zamanlarda sizlerle detaylı olarak paylaşacağım. Dilerseniz bu pastacı kremasını böyle yaş pasta içerisinde ya da profiterolde ekler içerisinde iç dolgu malzemesi olarak da kullanabilirsiniz. Bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.